Dünyada tedavisi bulunmamış pek çok hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıkların arasında sindirim sistemi hastalıkları da mevcuttur. Sindirim sistemine ilişkin hastalıklar arasında ciddi sorunlara yol açan ve yaşam kalitesini en olumsuz şekilde etkileyen hastalıklardan bir tanesi de Crohn hastalığıdır. Crohn hastalığı insanlar arasında yaklaşık olarak 2 oranında görülmektedir. Bu hastalık ağızdan başlayıp anüse kadar sindirim sisteminin tüm bölümlerinde görülebilse de, genellikleri ince bağırsağın bitimine yakın yerlerde kendini gösterir. Bu hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, çevresel etmenler ve genetik faktörlerin hastalığı ortaya çıkardığı öne sürülmektedir. Bu hastalık çok ciddi etkilere neden olmakla birlikte, yaşam boyu tam iyileşme göstermez ve çoğu zaman cerrahi müdahaleler gerektirir. Bu hastalığın yol açtığı etkiler, birçok başka hastalığın oluşumuna da zemin hazırlayabilir. Crohn hastalığından kısaca bahsetmek gerekirse, temelde ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve ince bağırsağın kalın bağırsak ile birleşim bölgelerinde kendini gösteren iltihabi bir hastalıktır. Bu hastalık, erkeklere oranla kadınlar arasında daha yaygın görülüp genellikle 35 ila 40 yaşları arasında görülür. Bu hastalığın görüldüğü bölgede, kalınlaşma, ülser adı verilen yara oluşumları ve iltihaba neden olur. Şimdi sizlere bu hastalığın belirtilerinden, nedenlerinden, tanısının nasıl konulduğundan ve tedavi sürecinden bahsedelim. Öncelikle Crohn hastalığının belirtilerine bakalım. Belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterir, bunun yanında en yaygın görülen belirtileri şöyle sıralayabiliriz. İshal, karın ağrısı, ateş, iştahsızlık, halsizlik ve yorgunluk, kabızlık ve şişlik, mide bulantısı ve kusma, anüs çevresinde çatlak oluşumu, dışkıda kan ve iltihap gibi belirtiler. Bu belirtilerden birkaçı sizde görülmesi, bağırsaklarınızda bir problem olduğunu gösterir, bu yüzden en kısa sürede bir doktora görünmeniz gerekmektedir. Şimdi de bu hastalığın nedenlerine bakalım. Videonun da başında bahsettiğim gibi bu hastalığın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak yapılan araştırmalar sonucu hastalığa yakalanan ebeveynlerin çocuklarında da görülmüştür. Bu hastalığın diğer bir nedeni çevresel faktörlerdir. Stresli yaşamında bu hastalık üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Şimdi de bu hastalığın tanısının nasıl konulduğuna bakalım. Öncelikle hastada, Crohn hastalığının nedenlerinin olup olmadığı araştırılmalıdır. Hastalığın teşhisinde kullanılan yöntemler genel olarak şunlardır. Kan testleri, dışkı örneğinin incelenmesi, sindirim sistemi filmlerinin çekilmesi, endoskopi ve kolonoskopi, biyopsi. Bu 5 yöntemi kullanarak hastalığın olup olmadığı test edilebilir. Bir kişide bu hastalık tespit edildikten sonra, tedavi sürecinin nasıl olacağına bakalım. Crohn hastalığı hiçbir zaman tam olarak iyileştirilemeyen kalıcı bir hastalıktır. Bu hastalığın alevlendiği ve durgunlaştığı çeşitli periyotları vardır. Bu hastalığın kesin tedavisi olmamakla birlikte, alevlenme dönemlerinde çıkan semptomların minimuma indirilmesi için çeşitli ilaç tedavileri ve tıbbi beslenme tedavisi uygulanır. Crohn hastalığında ilaç tedavisine yanıt veremeyen hastalarda cerrahi müdahale tercih edilmektedir. Bu hastalığa yakalanan insanlar, yaşamları boyunca özel bir beslenme planı çerçevesinde hareket etmelidir. Yüksek posa oranına sahip besinler bu hastalığı tetiklediğinden dolayı az tüketilmelidir. Hastalığın aktif dönemlerinde bireylerin fiziksel güç ve ağır sporlar yapmaktan kaçınmalı, mümkün olduğunca istirahat etmelidir. Crohn hastalığına sahip bireyler doktor ve diyetisyen eşliğinde yapılan tedavilere özen göstererek hastalığa yol açan sorunları en aza indirir, bu sayede yaşam kalitesi büyük ölçüde arttırılabilir. Sizin de bu tür belirtileriniz olduğunda en kısa sürede doktora görünmeyi ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayınız.